Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizlere hem yapımının kolaylığıyla hem de görüntüsünün muntazamlığıyla şahane bir ressam derisi yapacağız. Bunun için orta kalınlık ayarında güzel bir yünüm var. İsmi Gazal Rock'n'Roll. El ayarınıza göre değişebilir ama tekniğinden kaynaklı en az 5 numara bir yün tığısı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Örneğimize geçmeden önce de eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu akşam çalışacağımız berimiz yetişkinler için olacak. Bunun için tığımızla birlikte ipimize 46 tane zincir çekiyoruz. Özellikle çok fazla sıkı olmayan zincirler çekmenizi tavsiye ediyorum. Çok da gevşek olmayacak bir şekilde orta ayarda 46 tane zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Evet, zincirlerimizi çektik. Artı bir tane fazlamızı da çektik. Geri dönüşte kullanacağımız için şu an toplam 47 tane zincirim var. Bakın, bu ön kısmından değil de özellikle berelerde dikişte kolaylık sağladığı için arka bölümden alarak ilerleyeceğiz. Birinci boşluğu bırakıp hemen böyle ikincisine batarak başlıyoruz arkadaşlar. Kaydırma tekniği ilerleyeceğiz. 1 sayarak gidelim. 2 ilmeği alıyoruz. İpimizi de alıp tek seferde ikisini birlikte çıkıyoruz arkadaşlar. 4 İlk sıra biraz zorlayabilir. O yüzden çok sıkı almamanızı tavsiye ettim. 5 6 7 8 9 10. Kabarık yerleri görüyorsunuz zaten, kamerada çok net bir şekilde gösteriyor. Yeni başlayacak bilmeyen arkadaşlarım için. 11 ve en son bir tane daha alıyorum. Toplam 12 tane zincirimin içine kaydırma tekniği yaparak bu kulak kısmımızda lastik bölümünde kullanacağımız yeri uyguluyoruz. Şimdi daha kolaylık olsun diye sık iğne ile ilerleyeceğim arkadaşlar. Çünkü kaydırma biraz zor bir teknik açıkçası. Buradan sonra 12 kaydırmamızı yaptık. Kalan 46 ilmeğimden 32 tanesini sık iğne örerek devam edeceğim. Bakın, artık sık iğneye geçiş yaptık. Şu an berimizin ön yüzündeyiz. Önce kulak bölümünde 12 ilmeğimizi kaydırdık. Geri kalan 34 tane ilmeğimiz var. Bunların 32 tanesine sık iğne yapacağız. Beremizin tepe kısmına doğru ilerliyoruz bu şekilde ve 32 tanesine sık iğnemizi yapalım. Peki bizim 34 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. 32 tanesine sık iğne yaptıktan sonra bakın bu şekilde kalan 2 tanesini bırakıyoruz ve bu tepe kısmımıza kalacağı için buradan artık yine tersine dönüp ikinci sıramızda ilerleyeceğiz. Fakat özellikle burayı bitirdikten sonra ben sizlere bir santim ölçüsü vermek istiyorum. Çünkü herkesin kullanacağı ip ve eli farklı bir ayarda olduğu için bu sayı, yani ideal oturan bu sayımın kaç santime tekabül ettiğini göstermek istiyorum. Bakın, çok fazla uzatmadan baktığımda yaklaşık 29 santim civarı, yani 30 santime kadar, çünkü 2 tane zincirimizi örmedik. 30 santime kadar uzunlukta bir sayı kendinize ayarlayabilirsiniz. Eğer benim gibi aynı iple aynı tığla yapmıyorsanız. Şimdi buradan sonra bu 2 ilmeğimizi bırakıyoruz ve geri dönüyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim geri dönüşte. Bakın, burası beremizin ters kısmı. Ters kısmında tamamen kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Peki nereden alacağız? Her zaman dışa bakan kısımdan, bakın tam bu bölümden alarak ters kısmında bütün ilmeklerimize kaydırma yapacağız. Bakın, ilmeği dış kısmından alıyorum ve tek seferde çıkıyorum. Bakın, aldım ve geçirdim. Alıyorum, geçiriyorum. Tersinde kaydırma yapacağız. Ön yüzde kulak kısmına kaydırma, diğer bölümü sık iğne şeklinde çalışacağız.
Şimdi burada bizim toplam 44 tane ilmeğimiz var bu sırada. Yani tersindeki ikinci sıramızda. Başa kadar 44 tane ilmeğimizi kaydırıp en başa geliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar yine bir tane zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Geldik şu an berimizin yine ön yüzündeyiz. Nasıl yapıyorduk? 12 tane ilmeğimize kaydırma yaparak berimizin lastik bölümünü oluşturuyorduk. Bakın bu şekilde yine 12 tane ilmeği birlikte yapalım. Her döndüğünüz yönde dışa bakan kulakçığın tek tarafından alıyoruz. Bakın şöyle dış kısmından. Hep dışa bakan bölümden alarak uygulamamızı yapıyoruz. Artık bu teknik çok bilinmiş bir teknik. O yüzden çok üstünde durmuyorum. Her zaman dışa bakan bölümden alarak 12 tane ilmeğimizi kaydırıyoruz. Buraya bir ayraç takabilirsiniz eğer saymada zorlanıyorsanız. Bakın burası lastik bölümümüz. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Bu bölümde artık sık iğne yapacağız. Battım. İpimi alarak çıktım. Bu sıramızda arkadaşlar toplam 30 tane sık iğne yapacağız. 12 ilmeği kaydırdıktan sonra 30 tane ilmeğimize sık iğne yapacağız. Yine ilk sıramızda yaptığımız gibi ikişer ikişer ilmekleri bırakarak geri dönüş yapacağız. Şimdi ben tepeye kadar çıkayım arkadaşlar sizi fazla sıkmadan. Buraya geldiğimizde yine tersine dönmeyi birlikte yapalım. Evet bakın geldik. Son 2 tane ilmeğimizi bırakıyoruz ve burada zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Çevirdiğimiz bölümden itibaren buradaki başlama noktalarına dikkat edin arkadaşlar. Kaydırma yaparken ilmekleri yemeden ilerlemeye çalışın. Hemen birincisine battım ve tersinde biliyorsunuz ki sadece bütün ilmeklere kaydırma yaparak ilerliyoruz. Bu sıramızda 2 ilmeği daha bıraktığımız için toplam 42 tane ilmeğiniz olacak ve 42'sini de başa kadar aynı şekilde öreceğiz. Tam bu bölüme geldiğimizde yine sizlere göstermek istediğim bir püf noktası var. Özellikle arkadaşlar bakın şuraya çok dikkat edin. Şimdi bakın son ilmeğim kaldı. Son ilmeğime bir kez batıyorum. Şimdi bu son ilmeğime battıktan sonra şuradan bir yerden ilmek alacağım. Bakın tam şurada bir kabarıklık gözükecek. Siz yaptığınızda bu ikinci sırada özellikle gözüküyor. Buradan da bir ilmek alacağız. Bakın önce kendi ilmeğime batıyorum. Kalın tığla olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Tam buradayken bu uçtan da bir kere batıyorum. Şöyle ilmeğinizde 3 adet ilmek gibi gözükecek. Bunu aldığınızda bu kısmı en muntazam bir şekilde yapımı bu tarzda oluyor arkadaşlar. Bunu da ben kendim buldum. O yüzden sizlere de özellikle göstermek istedim. Uç kısmını bu şekilde alın. Tepe kısmına çok takılmayın ama alnınızda gözükecek olan bu bölümü özellikle bu şekilde çalışın. Şimdi yine döndük ön yüze bu arada. 12 tane ilmeğimizi yine kaydırma yaparak devam ediyoruz. Her tepe kısmına gittiğimizde arkadaşlar 2 ilmek bırakarak ilerleyeceğiz. Yani bu tekniği toplam 7 defa yapacağız. Ben yine sizlerle birlikte bu sırayı da göstermek istiyorum. Önce 12 tane kaydırmamızı lastik bölüme yapıyoruz. Sonra sık iğnelerimize başlıyoruz. Bu sırada 2 tane ilmeği daha bırakacağımız için 12 kaydırma ilmeğimden sonra tepe kısmına doğru toplam 28 tane kaydırma yapacağım. İlk 14 sıramız bu şekilde çalışılacak arkadaşlar. Her tepe kısmına gittiğimizde 2 tane ilmeği örmeden geri dönüp alın kısmına doğru ilerleyeceğiz. Şöyle baktığımızda tepe kısmımızda böyle ikişer ilmek bıraktığımızda basamaklarımız gözükecek. Burada toplam 7 adet basamağınız olana kadar aynı teknikle çalışıyoruz. Ön yüzden 12 kaydırma ve üst kısım
sık iğne olarak, tersinde tamamen kaydırma tekniği yaparak böyle bir görüntümüz olacak. En sonki görüntümüz bu şekilde. Bakın birlikte sayalım. Bakın buradaki 1. Bir üst kattaki 2. 3, 4, 5, 6 ve 7. basamağı bıraktıktan sonra, yani şuradaki ilmeği bıraktıktan sonra şimdi tersinde geri döneceğiz. Burada özellikle lastik bölümüne de bir ayraç takmanızı tavsiye ediyorum. Buradan sonra bütün sıraları birlikte nasıl çalıştığımızı sizlere göstermek istiyorum. 12 kaydırma olan ilmeğinizi artık bir kenara bırakın. O bölüme de inmeyeceğimiz için oradaki ilmeğin üzerine böyle ayracınızı takıp yine ters kısmından örerek devam edeceğiz. Bizim şu an bu bölümde toplam 20 tane ilmeğimiz var. Benim sayılarımda yapıyorsanız eğer. Tersime döndüm. Şimdi bu 20 ilmeği sadece örerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağız? Önce bir tane zincir çekiyorum. Bu son basamağı bıraktıktan sonra yine bütün ilmeklerime kaydırma yaparak ters bölümünden ilerliyorum. Nereye kadar? Ayracımın olduğu yere kadar. Yani lastik bölümüne inmeden buradan bir zincir çekerek tam bu noktadan geri dönüyoruz. Yine döndük ön yüze. Şimdi aynı şekilde ilk ilmeğe batarak sık iğnemizi yaparak başlayacağız. Yine her ilmeğe sık iğnelerimizi çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan geri dönüş yaptığınızda 20 tane ilmeğimiz vardı. Tepe kısmından bırakmalara devam edeceğimiz için 2 tane ilmeğimizi bırakacağız. Yani ön yüzden toplam 18 adet sık iğne öreceğiz. Şöyle sıramın sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Ön yüzden sık iğne, tersinden kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Dediğim gibi yine 2 ilmeğimizi tepe kısmında bırakacağız. Aynı şekilde şu ana kadar yaptığımız gibi 18 tane ilmek ördüm. İkisini bıraktım. Burada yine bir zincir çekiyorum ve tersime dönüyorum. Tersime dönünce kaydırma ile başlıyoruz. Burada şu an 18 tane ilmeğim var. Alın bölümüne doğru, daha doğrusu lastik bölümüne doğru kaydırmaya devam edeceğim. Fakat burada da artık tepede olduğu gibi 2 tane ilmeğimi örmeden bırakacağız arkadaşlar. Ve buradan geri dönüş yapacağız. Yine bir zincir çektim, ön yüze döndüm. Yine ilk ilmeğime batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Dersinde 16 kaydırma yapmış olduk 2 ilmeğimizi bıraktığımız için. Şimdi bu sırada yine tepeden 2 tane ilmek bırakacağımız için ön yüzden 14 tane sık iğne örüyoruz. En son 14. ilmeğimi de örüyorum. Bakın yine ikisini bıraktım. Zincirimi çektim ve tersime dönüyorum. Tersinde yine kaydırma yaparak ilmeklerimizi örüyoruz. 14 tane ilmek örmüştük ön yüzden sık iğne olarak. Sona geldiğimizde yine bu 14 ilmeğin ikisini bırakıyoruz. 12 tane kaydırma örmüş olduk. Bir zincir çekiyoruz. Yine ön yüze dönüyoruz arkadaşlar. Döndük. Yine sık iğnelerle başlıyoruz. 12 tane ilmeğimiz var şu an. Burada görünen. Bu 12 tane ilmeğin 10 tanesini öreceğim.
Kalan 2 tanesini yine bırakıp geri dönüyoruz. Karşılıklı hep hem tepede hem de uç kısmında artık 2'şer ilmek bırakarak ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi tersindeyiz. Kaydırma ile ilerleyeceğiz. 10 tane ilmek örmüştük. Bunun yine sonda 2 tanesini bırakacağımız için 8 adedine kaydırma yaparak tersimi bitirdim. Yine 2 ilmeğimi bıraktım ve zincir çektim. Dönüyorum arkadaşlar ön yüze. Aynı şekilde tabii burada sık iğne yapıyoruz ön yüzde. İlmeklerimizi örüyoruz. Şimdi yine ön yüzde 8 tane ilmeğimiz var. Fakat 2 tane bırakacağımız için buradan 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz tersine. 6 tane ilmeğimizin 4 tanesini örüyoruz. Kaydırma yaparak ve burada duruyoruz arkadaşlar. Şimdi burada duruyoruz. Buradaki ilmek sayınız çok fazla ise 6 tane de bırakabilirsiniz. Yani 4 ilmekte kaldık biz. 6 tane de bırakabilirsiniz. Veya ilmek sayınız çok azsa, mesela çocuklar için yapacaksanız burada 2 tane de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ama 4 daha ideal oluyor. İlmek sayınız kaç olabilir fark etmez. 7 tane kesim yaptıktan sonra sağlı sollu kesimlere başlıyoruz. Ve 4 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Şimdi olduğumuz bölümden sonra ön yüzdeyiz. Önce tepe kısmımıza çıkacağız. Ve daha sonra da yine aynı şekilde lastik bölümümüze inerek bir tane parçamızı bitirmiş olacağız. Şimdi bu 4 tane ilmeğimizi sık iğne olarak örüyoruz. Şimdi buradan sonra bu kademeleri nasıl öreceğiz arkadaşlar? Onları da bu şekilde örüyoruz. Daha önce eğer benim yine bu tarz beremi izleyen arkadaşlarım varsa biliyordur ama bilmeyenler için göstereceğim. Şimdi bu ilmeğin bitişinde bakın şurada bir ilmeğimiz var. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Önce tığımızı oraya batırıyoruz. Sonra bir alttaki ilmeğe batırıyoruz. Sık iğne ördüğümüz için bunların üçünü birlikte alıyoruz bu şekilde. Bir sonraki ilmeğe yine sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın ilmeklerin altında bir düğüm var. Bakın tam şurada. Yani göstermeye çalışıyorum. Bakın tam burada bir düğüm var. Önce buraya tığınızı batırıyorsunuz. Batmayabilir. Burada yardımcı bir ince tığ kullanabilirsiniz. Sonra ilmeğe de batıyoruz ve üçünü birlikte sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine tek olduğu için ona da sık iğnemizi yapıyoruz. Bütün kademeleri bu şekilde alacağız. Bakın önce şuradaki ilmeğin sonundaki düğüm bölümü. Tam bunu alacağız. Tığımızı buraya batırıyoruz. Ben bayağı bir salaş ördüğüm için rahat batıyor. Sıkı örenler yardımcı ince bir tığ kullanabilir. Orayı kaldırabilirler. Sonra ilmeğe batıyoruz. Önce uca, sonra ilmeğin içine, yine dış kısmına. Üçünü birlikte sık iğne olarak örüyoruz. Ve diğer ikinci ilmeği aynı şekilde aldım ve sık iğne olarak ördüm. Hemen ilmeğin hemen dibindeki bu boşluğa batıyoruz. Alt kademedeki ilmeği alıyoruz. Üçünü birlikte sık iğne ve sonraki ilmeğimiz. Evet, bakın böyle bir görüntünüz olacak. Bunu tepeye kadar, yani buradaki bütün kademeleri alana kadar aynı şekilde yapıyoruz. En son tepede bıraktığımız 2 tane ilmeğimiz var. Onun içine de aldıktan sonra ön yüzdeki bölümümüzü bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. En son 2 tane bıraktığımızda aldık dedik. Buraya yine bir zincir çekiyoruz. Tersine dönüyoruz. Tersinde yine dışa bakan bölümden alarak bir sonraki
kademe bölümüne kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. Hep dışa bakan bölümden alıyoruz arkadaşlar. Buradaki kademe bölümümüze geldik. Burada da aynısını yapacağız. Önce alttaki ilmeğin boşluğundan, sonra ilmeğin içinden. Bu defa hepsini birlikte çekerek ilerleyeceğiz. Çünkü burada tersinde kaydırma yapıyoruz. Bakın önce boşluğa battık. Sonra ilmeğe batıyoruz. Üçünü birlikte aldık. Yine kaydırdık. İniş ve çıkışları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Önce ara boşluğu alıyoruz. Sonra ilmeğin ucunu alıyoruz. Burada kaydırma yaparak ilerliyoruz. Düzünde de sık iğne yaparak ilerliyoruz. En son yine aynı şekilde aldığım bu defa lastik bölümündeki ilmekle birleştiriyorum. Buradaki ayrıcımı artık çıkarttım. Ve buradan sonra lastik bölümüne gelip yine bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bu uç kısma geldiğinizde önce ilmeğe batıyoruz. Sonra ilmeğin ucundaki bakın bu bölümdeki yeri alıyoruz. Ve bunların üçünü birlikte kaydırıyoruz. Bakın böyle bir muntazam görüntü oluyor. İpimi de uzattıktan sonra şöyle sizlere biten bir tane dilimimize gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın bir dilimimiz bitti. Beremiz bu bölümün tekrarı şeklinde ilerleyecek. Tabii ki ben yine sizlere özellikle göstermek istiyorum. İkinci bölüme başlıyoruz. İkinci bölüm yani birinci sırada yaptığımız gibi toplam 46 tane ilmeğimiz var şu an bizim burada. 46 tane ilmeğimizden 12 tanesini kaydırma yapacağız. 32 tanesine sık iğne yapacağız. Tepeye geldiğimizde yine 2 tanesini bırakıp geri döneceğiz. Yine aynı şekilde bakın bu şekilde arkadaşlar. 2 taneyi hemen yine bıraktık. Sonrasında bir zincir çekiyoruz ve tersine dönüp burada kalan bütün 44 tane ilmeğimizi kaydırıyoruz. Önce ne yapmıştık? 7 defa önce tepeden bırakarak inmiştik. 7 defa bittikten sonra yine uç bölümden de bırakarak bir parçamızı tamamlamıştık arkadaşlar. Peki biz bunu kaç parçada yapacak diye soracak olursanız ben arkada beremizi yine aynı ipin güzel bir lacivert tonuyla ve yine aynı tığla çalıştım. Bazen bakın renklerden kaynaklı iplerin kalınlıkları da fark ediyor. Örneğin lacivert olan bir tık daha ince, bu mavi olan ona göre böyle bir tık daha kalın bir yün çıktı. Ben bunu toplam 7 dilim olarak çalıştım ama siz kullanacağınız ipe ve elinizin ayarına göre 6 dilim de olabilir, 8 dilim de olabilir. Buradaki sayıya takılmayın arkadaşlar. Burada ast olan şu alt bölümdeki lastik yeri yani 12 kaydırma yaptığımız yeri o bizim başımızın çevresine yeterli geldiğinde artık bereniz tamamlanmış olacak. Dediğim gibi 6 dilim olur, 7 dilim olur veya 8 dilim de olabilir. Burada bir sınır yok, bir kural da yok. Tamamen lastiğin baş çevrenize geldiği boyutlarda yeterlidir. Örneğin bu bereyi biz 60 yaşında annem ona da taktık oldu. Yine aynı şekilde 10 yaşında gelen müşterime taktım. Ona da oldu. Yani ikisinin başına da çok rahat bir şekilde oluyor. O yüzden işte şu yaşa kaç dilim yapacağım diye bir soru sormayın arkadaşlar. Önemli olan baş çevrenizin santim ölçüsünü alın ve ona göre uygulayın. Ayrıca bir tane parçamız bittiğinde bu teknikten kaynaklı 3 santimde bir daralma oluyor. Ama bu yine yeterlidir. Eğer orayı da göstereyim de hani bir kasma bir toplama oluyor. Bu niye bu kadar büyük demeyin. 3 santim kadar büyük bir azalma beremizde oldu. Ben yine bunu 7 dilim olarak çalışacağım. Çünkü dediğim gibi bizim baş çevremize yeterli bir boyutta 7 dilim ideal oluyor. Şöyle baktığımızda beremiz şu an
tamamlandı. Hatta burada bir santim ölçüsü de vermek istiyorum sizlere. Çok fazla açtırmadan ölçüyorum bunu. Çünkü açtırdığınızda o 50 küsür santime kadar çıkabilir. Bakın yine toplam 7 dilim olarak bitti. Maviye göre, yani ilk yaptığıma göre daha yumuşak bir girişi oldu. İpin kalınlığından kaynaklı. Onun da santim ölçüsü bu şekilde arkadaşlar. Toplam 45. Esnetmeden 45, esnettiğimde bu rahat bir 10 santim fazlalığı olduğu için 55 santime kadar çıkıyor. Şimdi buradan sonra berimizin dikiş bölümü var. Sizlere dikiş kısmını da özellikle göstermek istiyorum. Önce tepeden başlayacağız. Şu an berimizin ben en son sırası kulak kısmında kaldığı için buradan devam edip üste gelmedim ama önce tepeyi toplamak istiyorum. İpiniz buradaysa ipinizi orada bırakın. Kalan ipinizden şöyle yaklaşık 30 santim kadar bir ip kesin arkadaşlar. Hatta başlama ipini biraz daha uzun bırakırsanız bu başlama ipiyle de berinizin tepe kısmını toplayabilirsiniz. Bu arada 100 gramdan kalan sadece şu. Onu da size göstermek istiyorum. Bayağı bir ip yedi yani. Yaklaşık 90 gram kadar bir yün rahat rahat yedi. Buradan şöyle kaydırmada yaptığımız gibi, yani daha doğrusu toplamada yaptığımız gibi şöyle ilmeklerin başından daha ince bir tığ ile tek tek batarak alıyorum. Buraya çok fazla gelmedik. Biliyorsunuz 7 defa bu tepeye çıktık. O yüzden yaklaşık 7 ilmek kadar olacaktır. Saymadım açıkçası. Her tepenin başında şuradaki bölümlerden alarak ilerliyorum. Kestiğim ufak bir parça ipim var. Size demiştim 30 santim kadar kesmeniz fazla bile olur. Şuradan çektiğim, aldığım ilmeklerin içinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra sıkıca bir düğüm atacağım buraya. Ters kısmındayız. Düzü ve tersi zaten belli oluyor. Ters kısmından şöyle bir düğüm atıyoruz. O kadar güzel ki tepesi zaten toplam 7 tane ilmekten falan oluyor. O yüzden çok rahat bir tepesi oluyor. Hiç sivri durmayan, çok güzel duran hatta. Sıkıca attım, açılmayacak. Şöyle baktığımızda bakın tepemiz toplanmış oldu. Şimdi buradan sonra zaten ipimiz alt bölümde, ters kısmına çevirerek dikişi tersten yapacağız. Böyle ilmeklerinizi, ayraçlarınız varsa onar onar karşılıklı bir şekilde ayarlayın arkadaşlar. Ben şöyle üstten koydum, 2 tane ayraç bulabildim hemen hızlıca. Şimdi olduğum bölümden karşı taraftaki, hani uçtan aldığımız bölüm vardı ya, hatırlıyorsanız en uçta şurada. Yine onu alıyorum. Sonra ipimi geçirip önce bir kaydırma yapıyorum. Buradaki birbirine sabitledim. Tekrar bir zincir çektim ve bu tarafa doğru daha kolay bir şekilde gideceğim için yönümü çevirdim. Şimdi başlama tekniğimizden kaynaklı bakın burası da zincir gibi. Burası da zincir gibi. Bunların ikisinin de dışa bakan kısımlarından alacağız. Yani baktığımızda ortada götüreceğimiz ilmekler var. Bakın bu benden yana dışa bakan kısım oluyor diye tabir ettiğim yer. Yani bana bakan ilk kulakçık. Bunun da şuradaki karşı kısmı. İkisinin de dışa kalan yönlerden birer tane ilmeği alıyorum ve yine kaydırma yaparak ilerliyorum. Bakın buradan ve şuradan. Önce battım buraya. Sonra onun karşısına aldım ve kaydırdım. Burada daha ince bir tığ kullanabilirsiniz. Çünkü kalın tığı batırmak zor oluyor. İnce tığla da yapabilirsiniz. Bir şey fark etmiyor açıkçası. Çok da sıkı yapmamaya çalışın tabii. Önce bu dış kısmından, sonra onun karşısındakinden
İkisini birlikte kaydırıyoruz. Önce buradan, sonra karşı bölümden, yine ikisinin de aynı şekilde dışa bakan bölümleri ve kaydırıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi ilmekleri onar onar veya 20'şer 20'şer sayarak karşılıklı bir şekilde ayraçla sabitleyin. O zaman çok daha kolay oluyor. İlmekler de kaymış olmuyor. Dikişi de tam muntazam bir şekilde oluyor. İkisinin de dışa bakan kısımları diyeceğim. Ortada iki tanesi yan yana sabit olarak kalıyor. Dikişimizi de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle uzatayım da bir göstereyim. Sonra devamını ben arkada yapayım arkadaşlar. Daha fazla videomuzu uzatmayalım. Bakın böyle muntazam bir dikişi oluyor. Buradaki teknik, üst bölümdeki teknik de aynı şekilde yapılıyor. Ondan sonra da iplerinizi çektiğinizde böyle bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Şu an bu berimizin ters kısmı. Bence tersi de çok güzel duruyor. Buradan sonra berimizin düzüne çeviriyoruz. Ve bunu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde çok güzel duran, çok da çabuk ilerleyen, yani oturduğunuzda rahat rahat 1-2 günde yapabilirsiniz. Daha kalın bir makarna yünüyle uyguladığınızda mutlaka bir günde bile bitecek kolay bir bere. Burada önemli olan arkadaşlar, dediğim gibi lastik bölümün kafanıza rahat bir şekilde oturması. Ona göre buradaki yaprak sayınız değişebilir. Boyut olarak isterseniz santim ölçüsü de verebilirim. Mesela bu yetişkinler için çok yumuşak oturan güzel bir boyutta oldu. Katladığımda şöyle 28 santim boylarında bir çapı var diyebilirim. Diğeri de, yani ilk yaptığım o 40 ilmekliydi arkadaşlar. Yine aynı ipim ve aynı tığım kullandım ama 40 ilmek olarak çalıştım. O da böyle 8 yaş, 7 yaş çocuklarımıza daha uygun bir sayıda oldu. Eğer o yaşta bir arkadaşlarım varsa onun için de kolaylık olsun. Şöyle yine aynı dilimde ama kafa çapı böyle biraz daha ufak durdu. Ama ikisinin de oturuşu yine yetişkinlere de ideal oluyor. İsterseniz onun boyutunu da verelim. Böyle katladığınızda bu da 26 santim. Yani 2 santimlik bir farkı var. Mavi olan 46, koyu renk olan 40 ilmekli, koyu rengin lastik bölümü 10 ilmek, geri kalanı düz olarak 30 ilmek. Diğerinin de zaten sayılarını birlikte yaparak verdik. Bir de böyle 1-2 yaşa çalışacaksanız böyle ufak bir parça yaptım. Bu da 30 ilmekli arkadaşlar. 8 ilmek burada lastik bölümüne verdim. 8 ilmekten sonrasına da bu bölümü çalıştım. Onu 5 defa geldim. Hani biz 7 defa dönüp karşılıklı yapıyorduk ya, onu 5 defa geldikten sonra karşılıklı bu şekilde bitirerek bir dilimi oluşturdum. Yine böyle küçük kızlarımıza yapmak isteyen arkadaşlarım varsa onlara da fikir olsun istedim. Yine anlamadığınız, sormak istediğiniz yerler varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Burada benim verdiğim ipe çok fazla takılmayın. Elinizde olan her yünle, özellikle renkli batik yünlerle de bu modeli çalışabilirsiniz. Bu arada ağır bir grip geçiriyorum. O yüzden sesimden kaynaklı rahatsızlık verdiysem gerçekten özür diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar.